Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Yine bugün de gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, bugün ilk olarak hep birlikte dün gece saatlerinde bileceğiniz üzere Milli Savunma Bakanlığımızın son dakika yapmış olduğu bir paylaşım herkesin dikkatini çekmişti. Milli Savunma Bakanlığımız Karadeniz'den Türk hava sahasına doğru gelen bir insansız hava aracının Türk Hava Kuvvetleri tarafından düşürüldüğünü belirtmişti. Yaşanan gelişmeleri anlamamız açısından oldukça önemliydi. Resmi açıklama deniliyor ki Karadeniz üzerinden hava sahamıza yaklaşan bir hava izi tespit edilmiş ve rutin prosedürler kapsamında takibe alınmıştır. Şimdi ilk kısmı lütfen unutmayın. Ne deniliyor? Karadeniz civarından hava sahamıza gelen bir tehdit tespit edilmiş, daha sonrasında rutin prosedürler gereği takibe alınmıştır. Yani kıymetli dostlar, dün hava sahamıza giren, tanımlanamayan insansız hava aracı hava sahamıza girmeden tespit edilmiş. Burası çok önemli. Daha sonrasında takibe alınmış. Devam edelim. Hava sahası güvenliğinin sağlanması amacıyla NATO ve milli kontroldeki F-16'larımıza alarm reaksiyon görevi verilmiştir. Söz konusu hava izinin kontrolden çıktığı anlaşılan bir insansız hava aracı olduğu belirlenmiş. Herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına meskun mahal dışında emniyetli bir bölgede vurularak düşürülmüştür. Şimdi tabi bu gelişme gece saatlerinde yaşandı. Şöyle sabah saatlerinde acaba bir şeyler netleşmiş midir diye sosyal medyaya baktığımda kıymetli dostlar, halen resmi bir açıklama en azından ben bu videoyu çektiğim saatlere kadar gelmemişti. Tam da böyle Elmadağ bölgesinde insansız hava aracının düşürüldüğü sosyal medyada güçlü bir iddia olarak karşımıza çıkmaktaydı. Yani kıymetli dostlar, öyle sosyal medyada dün gece saatlerinde ben bir baktım. Gerçekten de hani mide bulandırıcı yorumlar vardı. Deniliyordu işte, adamlar ellerini kollarını sallayarak Türk hava sahasına girmişler. Elmadağ, Ankara'ya kadar gelmişler. Biz anca mı düşürebildik? Buradaki aslında atlamış oldukları kısım, aslında en önemli olan kısım neydi biliyor musunuz? Milli Savunma Bakanlığımız kendi açıklamasında zaten bizzat demiş. Biz Türkiye olarak Karadeniz'den hava sahamıza yaklaşan bir insansız hava aracını tespit ettik demiş açıklamanın başında. Yani kıymetli dostlar, aslında tespit edilmesi en zor olan insansız hava aracını Türkiye'de Karadeniz'deki hava sahasına girmeden tespit etmiş. Aslında burada odaklanmamız gereken başarı bu. Yani mevzuda başarısızlık falan yok. İnsansız hava aracının neden düşürülmediği, neden işte Çankırı, Elmadağ civarında düşürüldüğü, o artık Milli Savunma Bakanlığı'nın bileceği bir işti. Yani farklı iddialar var. Bölgede çok yoğun bir elektronik harp zaten uygulanıyor. Bundan dolayı sinyal kopmaları bolca yaşanıyor. Şunu belirtmek istiyorum. Türk hava sahası kimsenin zannettiği gibi güvensiz falan değil. Eğer ki Türk hava sahası zaten güvensiz olsa, yani bunları tespit etmek çok zor bu insansız hava araçlarını. Küçük çaplı bir insansız hava aracıymış. Öyle belirtiliyor en azından sosyal medyada. Siz Türkiye olarak gitmişsiniz, hava sahanıza girmeden bu insansız hava aracını tespit etmişsiniz. Sonra anında Merzifon'dan büyük ihtimalle F-16'lar acil koduyla kalkmış. Belki de 15-20 dakikalık bir reaksiyondan bahsediyoruz. Hemen daha sonrasında o insansız hava aracı takip edilmiş. Yani velhasıl kelam, savaş durumunda olan Ukrayna, Rusya, yani Moskova'ya, Kiev'e bu türden insansız hava araçları bolca kez zaten hani tüm hava savunma sistemlerinin savaş durumunda olmasına rağmen, altını çiziyorum, rahatlıkla girip çıkabiliyor. Tespit edilmesi cidden zor. Ne olabilir? Mesela şunu diyebilirdik. Gerçekten de hani kimliği belirsiz bir insansız hava aracı için F-16 kaldırmak Merzifon'dan, yani Allah izin verirse artık bu dönemde kapanıyor. Hiç maliyeti etkin bir çözüm değil. Fark ettiniz değil mi? Yani normal şartlarda biz çelik kubbemizi tam anlamıyla tamamlamış olsaydık belki de hiç Merzifon'dan F-16'lar kalkmadan uzaktan tespiti yapılacaktı. Teşhisi de yapılacaktı. Anında müdahale edilecekti. Yani özellikle de Bayraktar TB2'lere Sungur, Roketsan'ın Sungur mühimmatı, hava mühimmatının takılmasıyla beraber çok ekonomik bir şekilde ülkemize gelen tanımlanamayan hava araçları da imha edilecek. Bunu belirtmek isterim gerçekten, yoksa baş edemeyiz. Hani adam diyor ki Hisar O'yu ateşlesene. Hisar O'yu oraya ateşlemek, küçük bir insansız hava aracına ateşlemek tespit edilse dahi ne kadar mantıklı değil mi? Hadi bugün bir tane insansız hava aracı geldi hava sahamıza. Yarın Allah esirgesin olası bir gerginlikte 300-500 tane gelse ne yapacağız? Hepsine Hisar O füzesi, Hisar A füzesi mi ateşleyeceğiz? Böyle bir şey zaten mantıksız kıymetli dostlar. Son olarak şunu belirteyim. Türk hava sahası öyle Ringo'nun ahırı falan değil. Kimse kafasına göre girip çıkamıyor. Biz zaten hava sahamıza girmeden tespit etmişiz. Onu belirtmek istiyorum. Daha sonraki yasal süreç tamamıyla Milli Savunma Bakanlığı'nın kendi takdirindeydi. Olayın perde arkasında neler yaşandı, neler oldu, bitti, kimlerle görüşüldü, bunların hiçbirisini bilmiyoruz. Ama adım kadar bildiğim bir şey var ki Milli Savunma Bakanlığı düşürülen insansız hava aracının hangi ülkeye,
hangi birliğe ait olduğunu çok iyi biliyor. NATO'ya mı ait veyahut da Rusya'ya mı ait? Bunu kesin biliyorlar ama kamuoyuna şu an en azından açıklanmadı diyorum ve hemen devamında kıymetli dostlar hep birlikte bir İsrail basınına gideceğiz. İsrail basınından Haaretz dün yapmış olduğu haberinde işte Doha'da Amerika CENTCOM komutanlığı başkanlığında bir konferans düzenlendi. Bu konferansta da bileceğiniz üzere Gazze'de bir barış gücü kurulacaktı. Hatta Mısır Şarm El Şeyh'te Cumhurbaşkanımız Erdoğan Trump'la birlikte bunları imzalamıştı. Fakat kıymetli dostlar İsrail basını diyor ki İsrail basından Haaretz'in iddiasına göre ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM başkanlığında Doha'da düzenlenecek olan konferansa Türkiye davet edilmemiş. Türkiye'nin bulunmayacağı toplantıya listeye göre 45'ten fazla ülkenin temsilcileri davet edilmiş. Türkiye'nin İsrail'in vetosu nedeniyle toplantıya davet edilmediği değerlendiriliyormuş. En azından batılı kaynaklar böyle belirtmişler İsrail basında. Yaşanan bu gelişme sonrasında da özellikle de Katarlı makamların Amerika Birleşik Devletleri'ne çok yoğun bir baskı yaptığı belirtilmekteydi. Türkiye'nin toplantıda olması gerektiği için ellerinden gelen tüm baskıyı yaptıkları duyurulmuştu. Şimdi açık bir şekilde İsrail'in özellikle de Gazze'de Türk askerlerinin olmamasına yönelik bir vetosu var. Bunu hepimiz bilmekteyiz. Vallahi şunu belirteyim, özellikle de Türk askeri Gazze'de sahada olmayacaksa birçok ülkede zaten asker göndermeyeceğini belirtmişti. Çünkü niye? Yani Türkiye sahada olmazsa Gazze'de Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan işte bunlar asker gönderse bile bir hükümlerinin olmayacağını çok iyi biliyorlar. Ama Türk askeri Gazze'deki sahaya ayak bastığı an İsrail öyle kafasına her eseni yapamayacak. Aslında oraya asker gönderecek olan Türkiye dışındaki diğer ülkeler de Türkiye'nin gelmesini istiyorlar. Fakat İsrail görmüş olacağınız üzere böyle bir veto ediyor. Hemen devamında bugün İsrail'in New York Başkonsolosu Türkiye ilişkin çok dikkat çekici açıklamalar yapmıştı. Adi herif resmen kin kustu Türkiye'ye. İsrail'in New York Başkonsolosu Ofir Akinus, Gazze'de kurulması planlanan uluslararası istikrar gücünde Türkiye'nin yer almasına karşı çıktı ve Türkiye İsrail'in düşmanıdır dedi. Akinus diyordu ki Gazze şeridinde Türk askerleri olmayacak. Türk askerlerini Gazze şeridine getirmek, 2. Dünya Savaşı'nın sonunda Almanya ordusunu İsrail topraklarının girişine getirmek gibi. Onlar neyse ki İngiliz kuvvetleri tarafından durduruldu. Türkler de bir gün bizim tarafımızdan durdurulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbakanı Hitler'le karşılaştırıyor ve İsrail'i Nazi Almanya'sıyla kıyaslıyor. Türk güçlerinin İsrail topraklarına ayak basmasına izin vermeyeceğiz. Buna Gazze şeridi de dahil. Kesinlikle ayak basamayacaklar. Bunlar düşman güçlerdir. Bu kişi bütün enerjisini İsrail devletini yok etmeye yatıran biridir diye İsrailli New York Başkonsolosu açıklamalarını sonlandırmıştı. Mevzu aynen dediğim gibi Türkiye'nin hiçbir şekilde Gazze'de bir barış gücünde rol almasını istemiyor İsrailliler. Yani kendileri demiş neymiş işte Almanlar İngiltere durdurdu. Türkleri de biz durduracağız diyor. İsrail Türkiye'yi durduracakmış. Vallahi Büyükelçi hiç kendi basında ara sıra boş kaldığında New York'ta Yahudi lobisiyle ortalığı nasıl karıştırırım diye düşüneceğine boş kaldığında şöyle eline bir telefonu alsan, kendi ülkenin basını olan mesela Marif gazetesinin haberlerine bir baksan bence hiç de Türkiye'nin kolay lokma olmadığını anlarsın. Siz bırakın İsrailli büyükelçi safsatalarını sıralaya dursun. Kıymetli dostlar bugüne geldiğimizde İsrail basınından Marif gazetesi yapmış olduğu haberinde hatırlayacağınız üzere Bayraktar Akıncımızda Asılfıdır 600 Aselsan'ın alanındaki en iyi insan hava aracı kamerası olan sistem bir uçuş gerçekleştirmişti. Daha sonrasında açıkçası dünyada yer yerinden oynamıştı değil mi? İşte İsrail basınından Marif bugün bu haberi kaleme aldı. Diyordu ki İsrail basını, Türkiye yeni insan hava aracı sistemine takmış olduğu Asılfıdır 600 sistemiyle Yunanistan ve İsrail'i dolaylı olarak tehdit ediyor diyordu. Haberin detaylarına indiğimizde Aselsan tarafından geliştirilen Asılfıdır 600 sistemi Bayraktar Akıncı TİA ile yapılan testlerde 200 kilometre mesafeden yüksek çözünürlüklü görüntü almayı başardı. Türklerin geliştirmiş olduğu bu son teknoloji sistemin menzilinin Türkiye'ye stratejik bir avantaj sağladığı belirtiliyor. Örneğin uygun hava koşullarında İzmir semalarındaki bir insan hava aracının Atina'yı, hatta Suriye sınırındaki bir insan hava aracının ise Hayfa, İsrail, Tel Aviv'e yakın bölgeler gibi noktaları gözlemleyebileceği İsrail basını tarafından vurgulanıyordu. Gördünüz değil mi haberi? Büyükelçi Akunis, sen Türkiye'yi bitirmeyi falan boş geç de şu haberi bir oku ya. Aklın varsa zaten aklını başına alırsın. Nerede?
Kıymetli dostlar, Asıl 600 Türkiye'ye ne gibi yarar sağlayacak ben sizlere diyeyim mi? Şimdi özellikle de İsraillileri asıl tedirgin eden durum ne biliyor musunuz? Örnek veriyorum. Şimdi siz Golan Tepeleri civarında veyahut da işte Şam'ın hemen alt kırsallarında gidip de insan hava aracınızı havalandırsanız, Akıncı'yı havalandırsanız, radar açsanız İsrail bu durumdan haberdar olabilir. Der ki aha Türkler işte Murad'ı açtı, şu an bizi gözetliyorlar. Bunu diyebilirlerdi. Fakat bugüne geldiğimizde Asıl 600 bize nasıl bir imkan sağlıyor biliyor musunuz? Karşı tarafın haberi olmadan karşı tarafı gözetleme. Elektrooptik sistem açılınca karşı taraf hiçbir şekilde anlayamaz ki bunu. Radarlar gibi elektrooptik sistemler dalga yaymıyor ki. İsraillerin korktuğu şey bu. 140 kilometreden havadaki uçağı tespit edebiliyoruz. 200 kilometreden de gerçekten de hani alanına göre çok net bir görüntü elde ediyoruz. İsrailler bizi Türkler gözetleyecek fakat bizim haberimiz olmayacak diye korkuyor. İşte mevzunun ciddiyeti budur. Gerçekten de biz geçtiğimiz günlerdeki Asıl 600 testiyle çok büyük mesajlar verdik. Öyle Yunan'ın, Kıbrıs'ı onu falan saymayın. İsraillerin asıl korktuğu şey Suriye hava sahasında Asıl 600 eğer bir gün açılırsa işte o gün bittik demektir. Asıl 600'ün uçuşu sonrasında sadece rahatsız olan İsrail mi? Değil. Tabii ki de en çok rahatsız olması gereken ülkelerden bir tanesi Yunanistan ve sözde onun yasa dışı ülkesi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de kıymetli dostlar mesela daha bugün Birleşmiş Milletler'e Türkiye'yi şikayet etti. Ne diyordu şikayetinde? İşte bilmem Temmuz ve Ağustos 2025 ayları boyunca sözde Rum hava sahasında Türkler çok büyük ihlaller gerçekleştirmiş. Devamında Kıbrıs'ta yeniden başlatılması beklenen müzakerelere bu gerçekleşen ihlaller büyük zarar veriyormuş. 2025'in Temmuz ve Ağustos aylarında 93 tane Türk insan hava aracının ve 56 tane Türk savaş uçağının sözde Rum hava sahasını ihlal ettiğini belirtmişlerdi. Bu şikayet öyle basit bir şikayet değil. Mesela önceki zamanlarda sürekli bu tür ihlal haberlerini kendilerince girerlerdi. İşte Türkler yok efendim Atina Fir'ına girdi. Kendineymiş sözde hava sahalarıymış o Fir'lar. Fakat bugüne geldiğimizde Türkiye zaten sadece kendi örnek veriyorum Antalya civarlarında bir uçuş gerçekleştirse dahi Akıncı Asıl 600 ile hiçbir şekilde yani Kıbrıs sahasına girmeden bunları zaten elimizde koyduğumuz gibi bulacağız. Bunların asıl dert yandığı şey Asıl 600 kamerasından sonra geldi. Bilmem bizim videoyu mu izlediler? Ben dedim ya bunlara Asıl 600'de Akıncı Kıbrıs'ta nüfus sayımı dahi yapar diye. Bilmem vallahi belki de onu izlediler. Daha sonrasında bu şekilde harekete geçmişlerdi. Daha durun, daha çok can sıkacağız. Daha siz Türkiye'yi kimlere şikayet edeceksiniz? Bugünün öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaştım kıymetli dostlar. Umarım haberleri doğru ve anlaşılır bir biçimde sizlere aktarabilmişimdir diyorum ve ne diyelim o zaman, eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.